Tadımız Tuzumuz kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere şerbeti kaynatılmadan yapılan çok az malzemeli, nefis, lokum gibi şerbetli tatlı tarifi vereceğim. 15 dakika içerisinde yapıp fırına atacaksınız. Bunun için öncelikle yoğurma kabımın içerisine 125 gram tereyağı, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı 125 milim ayçiçek yağı, bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Tereyağını yerine margarin kullansanız da olur ama mutlaka yumuşak olsun, odasına gelmiş olsun. Bu karışımı şöyle bir karıştırıyorum. Ardından yavaş yavaş un ekleyerek hamuru yoğuracağım. Ben yanıma 3 su bardağı un ayırdım. Yavaş yavaş dökerek hamurumu yoğuruyorum. 2,5 su bardağı undan sonra kontrollü bir şekilde un ekleyin. Yavaş yavaş ilave yapın. Harika bir tatlı oluyor. Şöyle bir hamur toparladım, kıvamına bakıyorum. Bu kadar da un arttı. Duruma göre ilave yapacağım. Elimle aldığım şekil verdim. Hamur şu an çok toparlanıyor ama daha sonra baktım çok fazla yumuşak. Unun yavaş yavaş dökerek tekrar yoğurmaya devam ettim. Ve 3 su bardağı unun tamamını kullandım ve istediğim gibi harika bir dokuda hamurumu yoğurdum. Hamur toparlandıktan sonra fazla yoğurmayın. Toparlandıktan sonra hemen bırakın. Fırın tepsimi yağlamıyorum. Yağlamanıza gerek yok. İrmik ayırdım yanıma. Ceviz büyüklüğünde parça kopartıyorum. Dilerseniz bu şekilde yuvarlak tepsiye dizebilirsiniz direkt. Ama ben oval şekil vermek istedim. Tamamen arzuya kalmış. İster yuvarlak, isterseniz benim yapmış olduğum şekil verip irmiğe bulayıp tepsiye diziyoruz. Evet, bütün hepsini bu şekilde yapıp tepsiye sıralıyorum. Bu arada fırınımı alt üst ayarda 180 derecede ısınmaya bıraktım. Bu şekilde hepsini şekil verdikten sonra kahvaltı bıçağı ile ortalarını bu şekilde yarıyorum. Derinlemesine değil, yüzeysel bir şekilde yapın. Çünkü kabardıkça kendisi biraz daha açılacaktır. Bakın yüzeysel bir şekilde çiziyorum. Ve fırına gönderiyorum. Altı üstü güzelce kızarana kadar pişecekler. Şerbeti için 2,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ilave edeceğim ve şeker eriyene kadar karıştıracağım. Şerbetimiz bu kadar. Benim fırınım tatlıyı 1 saatte pişirdi. Fırından fırına pişme süresi değişir. Türkiye'deki fırınlar özellikle çok hızlı pişiriyor. Lütfen kontrollü olun. Kızardıktan sonra fırından çıkartın. Şeker eriyene kadar karıştırıp kenara koyacağım. Bu kadar. Şerbeti kaynatmıyoruz. Tatlım fırından çıktı. Bir 3 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Ardından hazırlamış olduğum şerbeti
Yavaş yavaş üzerinden döküyorum. İnanılmaz güzel bir şekilde şerbeti çekiyor. Çok oldu, size ilk başta gözünüze çok gibi görünebilir ama korkmayın. Dinlendikçe şerbetini çok güzel bir şekilde çekecek. Çektikçe de biraz daha şişiyor. Ve muhteşem tatlımız hazır. Ben bu yarık olan kısımlarına Antep fıstığı ile de süsledim. Bu şekilde orayı çekmemişim. Ve size kıvamını da şimdi göstermek istiyorum. Lokum gibi bir tatlı. Çok güzel. Güzelce kızararak pişirin lütfen. Bakın. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.